Pakistan ile Afganistan coğrafi olarak yan yana, tarihi olarak iç içe ama siyasi olarak hep ayrı düşmüş iki ülke. Ortak din, ortak kabileler ve yüzlerce kilometrelik sınır. Buna rağmen 1947'den bu yana aralarındaki ilişkiler hep güvensizlik, şüphe ve çatışma kelimeleriyle anıldı. Sınırın bir yanında yeni kurulan bir devletin güvenlik endişeleri, diğer yanında büyük imparatorlukların mirasını taşıyan bir toplumun özgüveni vardı. Durand hattı, Peştunistan meselesi, TTP tehdidi ve son yıllarda artan sınır çatışmaları. Tüm bunlar bu iki ülkeyi sadece komşu değil, birbirinin kaderini etkileyen iki taraf haline getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Pakistan-Afganistan sınır hattında artan terör tehdidine karşı yeni bir güvenlik operasyonu başlattı. İslamabad yönetimi, Tehrik-i Taliban Pakistan unsurlarının Afganistan'ın Kunar, Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde yeniden örgütlendiğini, Pakistan topraklarına yönelik saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu istihbarat raporları üzerine Pakistan Hava Kuvvetleri belirlenen hedefleri nokta operasyonlarla vurdu. Ancak Kabil yönetimi bu saldırıları egemenlik ihlali olarak nitelendirdi ve sınırın Spin Boldak ve Torkam hattındaki Pakistan mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi. İslamabad'a göre bu saldırılar Afgan tarafının TTP'ye karşı yeterli önlem almamasının doğrudan sonucuydu. Çatışmalar kısa sürede kontrol altına alınsa da her iki tarafta da sivil ve asker kayıpları olduğu gelen haberler arasında. Pakistan yetkilileri bu olayın ülkenin ulusal güvenliğini koruma kararlılığının bir göstergesi olduğunu, ancak Afganistan'la diyalog kalanlarının açık kalması gerektiğini vurguladı. Peki neden bu kadar ortak değere rağmen kalıcı bir barış kurulamadı? Tarihten bugüne hangi kırılmalar iki ülkenin güvenini yok etti? Ve 2025 itibariyle Pakistan ile Afganistan ilişkileri hangi noktada? Hepsini 10 başlıkta anlatalım. GZT 10 başlıyor. Bugün Pakistan ve Afganistan arasında uzanan tam 2640 kilometrelik Durand hattı aslında İngiliz sömürge döneminin bir ürünü. 1893 yılında İngiliz Hindistan'ını temsilen Sir Mortimer Durand ve Afganistan emiri Abdurrahman Han arasında imzalanan bir antlaşmayla çizildi. Ama bu çizgi kağıt üzerinde bir sınırdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Peştun halkını ortadan ikiye bölen, kabileleri, aileleri ve kültürleri ayıran bir çizgi. Anlaşmanın amacı İngilizlerin Afganistan üzerindeki nüfusunu sınırlamak ve Rusya ile Orta Asya'daki güç mücadelesinde bir tampon bölge oluşturmaktı. Ancak anlaşmanın geçerlilik süresi Afganistan tarafında hep tartışmalı kaldı. Kabil yönetimi bu hattın bir imparatorla kişisel düzeyde yapılmış geçici bir mütabakat olduğunu savunuyor. Pakistan ise İngiliz Hindistan'ın hukuki mirasçısı olarak sınırın uluslararası düzeyde geçerli olduğunu vurguluyor. 1949'da toplanan Loya Jirga Afganistan Büyük Meclisi, İngiltere ile yapılan tüm anlaşmaları iptal ettiğini açıklayarak Durand hattını resmen tanımadığını ilan etti. O günden beri bu sınır iki ülke arasında tanınmayan ama var olan, kabul edilmeyen ama geçilen bir hat haline geldi. Bugün Pakistan sınır boyunca 2017'den itibaren inşa ettiği çelik bariyerlerle hattı fiziken kapatmaya çalışıyor. Ancak Afganistan tarafı bunu işgal hattının kalıcılaştırılması olarak görüyor. Torkam, Spin Boldak, Angorada gibi geçiş noktalarında yaşanan silahlı çatışmalar bu gerilimin somut yansıması. Durand hattı sadece bir sınır değil, iki ülke arasındaki psikolojik uçurumun adı. Ortak kimliğin bölücü politikası, Durand hattını yarattığı en büyük sosyopolitik etki kuşkusuz Peştunistan hareketi oldu. Afganistan 1947'de Pakistan kurulunca bu sınırın ötesindeki milyonlarca Peştun'un tarihi olarak Afgan kimliğine ait olduğunu savundu. 1949'dan itibaren Kabil'deki siyasetçiler bağımsız Peştunistan fikrini resmi söyleme dönüştürdü. Bu fikir özellikle 1950'lerde Afganistan'ın iç politikasıyla dış politikasını birbirine bağladı. Başkent Kabil'de Peştun milliyetçiliğini temsil eden gösteriler düzenlendi. Peştun bölgelerinde Peştunistan pulları bastırıldı. Radyolar bu isimle yayın yaptı. 1955'te halkın Pakistan Büyükelçiliğini basmasıyla ilişkiler tamamen koptu. Pakistan bu tehdit karşısında yönünü batıya çevirdi. ABD öncülüğündeki başta SENTO olmak üzere ittifaklara katılarak Afganistan'ın Sovyetlere yaklaşmasına karşı bir denge kurdu. Böylece iki ülke Soğuk Savaş döneminde farklı blokların içinde yer aldı. Pakistan batıyla, Afganistan ise Moskova ile yakınlaştı. 1973'te Afganistan'da Muhammed Davut Han'ın darbeyle iktidara gelişi Peştunistan meselesini yeniden alevlendirdi. Davut, Pakistan'daki Peştun bölgelerinde
ayrılıkçı eğilimleri destekledi. Buna karşılık Pakistan'da Afgan İslamcı muhaliflere kapı açtı. İşte bu dönemde gelecekte Taliban'ı doğuracak ideolojik altyapı da oluşmuş oldu. Peştunistan hareketi bugün resmen gündemde değil. Ancak iki ülke arasındaki kimlik temelli güvensizliğin temelini hala oluşturuyor. 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali Pakistan için hem fırsat hem de bir kabus oldu. General Ziya-ül-Hak yönetimindeki İslamabad, ABD ve Suudi Arabistan desteğiyle Afgan mücahitlerini silahlandırdı. Pakistan toprakları CIA'in operasyon merkezi haline geldi. Peşaver ve Quetta Afgan direnişinin karargahına dönüştü. Kısa vadede Pakistan kazandı. Milyarlarca dolar yardım aldı. Bölgesel önemini arttırdı. Ama uzun vadede Afgan cihadı Pakistan'a radikalleşme ve silahlanma mirasını bıraktı. Savaş bitince mücahitler ortadan kaybolmadı. Bir kısmı Afganistan'da Taliban'a, bir kısmı Pakistan içinde TTP'ye dönüştü. Pakistan böylece kendi yarattığı güvenlik ekosisteminin hedefi haline geldi. 1994'te Taliban'ın Kandahar'da yükselişi Pakistan'da başlangıçta stratejik zafer olarak görüldü. Peştun kökenli bu yeni hareket Pakistan'ın Afganistan'ın nüfus kurma hayalini destekliyordu. İslamabad, Taliban'ı tanıyan 3 ülkeden biri oldu. Diğerleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ancak 2001'de 11 Eylül saldırıları her şeyi değiştirdi. ABD'nin Afganistan'a müdahalesiyle Taliban devrildi. Pakistan, Washington'ın teröre karşı savaş koalisyonuna katıldı. Fakat sahada durum çok daha karmaşıktı. Pakistan bir yandan ABD'ye üst sağlıyor, diğer yandan Taliban'a tam kopuş yaşatmıyordu. Bu ikili strateji Afganistan'daki hükümetlerin en büyük güven sorunu haline geldi. Kabil yönetimleri Pakistan'ı ikili oyun oynamakla suçladı. İslamabad ise Afganistan'ı Hindistan'la yakınlaşmakla eleştirdi. Böylece iki ülke arasındaki dostluk yerini şüphe ve stratejik rekabete bıraktı. 2007'de Tehriki Taliban Pakistan yani TTP adıyla kurulan Pakistan Taliban'ı adını Afgan Taliban'dan alsa da hedefi farklıydı. Amaç Pakistan devletini yıkıp kendi şeriat düzenini kurmaktı. Kurucu lideri Beytullah Mesud, Afganistan'daki savaştan dönen militanları Pakistan içerisinde örgütledi. TTP'nin yükselişiyle birlikte Pakistan kendi ordusuna, okullarına, hatta camilerine karşı saldırılar yaşamaya başladı. 2014'te Peşaver'deki askeri okul katliamı 140'tan fazla çocuğun ölümüne yol açtı. Bu olay Pakistan için bir dönüm noktası oldu. Ordunun Zarb-ı Azap operasyonu başladı. TTP kampları sınırdan süpürüldü. Ancak örgüt tamamen yok olmadı. Birçok militan Afganistan'ın doğusuna, özellikle Kunar ve Nangarhar bölgelerine kaçtı. Pakistan bugün de Taliban yönetimini bu militanlara göz yummakla suçluyor. Afgan tarafı ise TTP bizim iç meselemiz değil diyerek mesafe koyuyor. TTP bugün iki ülke arasındaki en büyük güvenlik krizi. Saldırılar arttıkça sınır geçişleri kapatılıyor. Pakistan bazen Afgan topraklarına hava saldırısı düzenliyor. Bu durum artık sadece bir terör tehdidi değil, bir devletler arası çatışma dinamiği haline gelmiş durumda. 1979'dan bu yana Pakistan dünyanın en fazla Afgan mülteciyi barındıran ülkesi durumunda. Resmi rakamlara göre 3 milyondan fazla Afgan Pakistan'da yaşıyor. Bazı kaynaklar bu rakamın 5 milyona kadar çıktığını söylüyor. Bu insanlar Peşaver, Karachi ve Quetta gibi şehirlerde hayat kurdu. Ancak her güvenlik krizinde mülteciler günah keçisi haline geliyor. 2023'te Pakistan kayıt dışı göçmenlerin ülkeden çıkarılması kararı aldı. 1 milyondan fazla Afgan geri gönderildi. 10 binlercesi ise sınırda bekliyor. Kabil bu uygulamayı insanlık dışı olarak niteledi. Ancak İslamabad yönetimi konuyu iç kamuoyuna güvenlik gerekçesiyle açıkladı. Mülteciler iki ülkenin insani bağlarını temsil ediyor. Ancak aynı zamanda siyasi baskı aracı haline de gelmiş durumdalar. Bir yanda misafirlik, diğer yanda yorgunluk. Afganistan denize çıkışı olmayan bir ülke. Pakistan ise onun dünyaya açılan kapısı. Bu gerçek iki ülkeyi ister istemez ekonomik olarak birbirine bağlı kılıyor. 2010'da imzalanan Afganistan-Pakistan Transit Ticaret Anlaşması bu bağı kurumsallaştırmayı hedefliyordu. Ancak güvenlik gerilimleri ticaretin önünü kesti. Her sınır çatışmasında kapılar kapandı, kamyonlar haftalarca bekledi. Buna rağmen Pakistan hala Afganistan'ın en büyük ticaret ortağı durumunda. 2023'te ticaret hacmi 1,86 milyar dolara ulaştı. Ancak potansiyel bunun birkaç katı. Afganistan bugün İran'ın Çabahar limanına yönelerek alternatif arıyor. Pakistan ise Orta Asya bağlantılarını Afgan topraklarından geçirmeye çalışıyor. Ama iki tarafta da güvenlik eksikliği, ekonomik işbirliğini sürekli kırılgan hale getiriyor. Taliban'ın 2021'de Kabil'e yeniden dönmesi Pakistan'da kısa süreli bir memnuniyet yarattı. İslamabad
nihayet dost bir yönetim umuduna kapıldı. Ama kısa sürede tablo tersine döndü. Yeni Taliban yönetimi Pakistan'ın sınır ihlalleri ve hava saldırıları karşısında sert açıklamalar yaptı. Pakistan ise TTP saldırılarının arttığını rapor etti. 2023 ve 2024 boyunca sınırda onlarca silahlı çatışma yaşandı. Ekim 2025'te iki ülke arasındaki sınır hattında yaşanan çatışmalarda onlarca asker maalesef hayatını kaybetti. Kabil yönetimi Pakistan'ın hava saldırılarını egemenlik ihlali olarak nitelendiriyor. İslamabad ise sabır taşımız çatladı diyerek operasyonlara devam ediyor. Artık her iki taraf da güvenlik önceliklerini diplomasinin önüne koymuş durumda. Afganistan ve Pakistan arasındaki ilişkiler artık bölgesel rekabetin bir parçası. Çin, Pakistan, Afganistan, Çin üçlü görüşmeleriyle tarafları masada tutmaya çalışıyor. Pekin için istikrar, bir kuşak, bir yol girişiminin batıya açılan ayağı açısından hayati. Ancak Hindistan bu denklemde ayrı bir rol oynuyor. Yeni Delhi, Taliban öncesi dönemde Afganistan'a milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı yaptı. Pakistan bunu kuşatma politikası olarak görüyor. İran ise batı sınırında Afgan istikrarsızlığının kendine sıçramasından endişeli. Kısacası Pakistan-Afganistan hattı artık sadece iki ülkenin değil, büyük güçlerin de satranç tahtası haline gelmiş durumda. 2025 itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler soğuk barış sınırında. Diplomatik temsilciler yeniden atansa da güven hala yok. Sınırda sürekli gerilim, içeride ekonomik kriz, dışarıda büyük güçlerin baskısı. TTP saldırıları devam ediyor, sınır kapıları bir açılıp bir kapanıyor. Afganistan egemenlik, Pakistan güvenlik diyor. Ama ikisi de istikrarsızlık yaşıyor. Taraflar masada konuşurken sahada hala kurşun sesleri vardı. Bu kurşun sesleri arasında 19 Ekim'de Türkiye ve Katar'ın ortak arabuluculuğunda Pakistan ile Afganistan arasında yeni bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ankara'nın girişimiyle İstanbul'da başlayan temaslar Doha'da sonuçlandı. Türkiye hem iki tarafla güven ilişkisine sahip tek NATO üyesi ülke olması hem de Afganistan'da geçmişte yürüttüğü diplomatik misyonlar sayesinde süreci yönlendiren başat aktör oldu. Anlaşma kapsamında taraflar karşılıklı olarak sınır kapılarında askeri faaliyetleri durdurma, istihbarat paylaşımını arttırma ve Pakistan Taliban'ı TTP'ye yönelik ortak güvenlik mekanizması oluşturma konusunda mutabakata vardı. Türkiye bu süreci sadece diplomatik değil, insani bir sorumluluk olarak tanımladı ve tarafların ortak gözetim komisyonuna Türk temsilcilerinin de dahil edilmesini sağladı. Bu girişim Ankara'nın bölgesel istikrar için üstlendiği arabulucu rolün bir kez daha sahada karşılık bulduğunu gösterdi. Ateşkes kırılgan olsa da Türkiye'nin liderliğinde başlayan bir süreç iki ülke arasında kalıcı bir diyalog zemininin oluşması açısından tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Pakistan-Afganistan ilişkileri 78 yıldır aynı sorun etrafında dönüyor. Sınırlar çizildi ama güven çizilemedi. Duran tahtta hala bir tarihi yara. Peştunistan fikri hala ulusal kimlikleri bölüyor. TTP tehdidi hala iki devleti aynı anda tehdit ediyor. Coğrafya onları komşu yaptı, tarih onları kardeş yaptı ama siyaset onları rakip kıldı. Gerçek bir çözüm ancak iki tarafın birbirini düşman olarak değil, ortak güvenlik çıkarlarıyla kader ortağı olarak görmesiyle mümkün. Ama bugünün gerçeği şu: sınırın bir tarafında korku, diğer tarafında öfke var. Ve o sınır haritalarda düz bir çizgi olsa da gerçekte iki ülkenin en derin fay hattı olmaya devam ediyor. Pakistan ile Afganistan coğrafi olarak yan yana, tarihi olarak iç içe ama siyasi olarak hep ayrı düşmüş iki ülke. Ortak din, ortak kabileler ve yüzlerce kilometrelik sınır. Buna rağmen 1947'den bu yana aralarındaki ilişkiler hep güvensizlik, şüphe ve çatışma kelimeleriyle anıldı.